Herkese merhaba. Kanalımda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ben zorunlu askerlik görevini yapmak istemiyorum ve bu iltica sebebi olabilir mi şeklinde. İşte bu videoda sizlerle bu konunun detaylarını paylaşacağım. Ama videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, Amerika'da 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara YouTube videolarımda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere iltica prosedürünü anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, askerlik durumunu iltica başvurularında evet kullanabiliyoruz. Yalnız sade ve sadece ben askere gitmek, bu zorunlu görevi yerine getirmek istemiyorum ve bu yüzden ilticaya başvuruyorum diyorsanız bu bir iltica sebebi değildir. Bu şekilde sadece askerliğe dayalı başvuru yaparsanız iltica başvurunuz çok büyük olasılıkla reddolur. Ancak askere gitmekten çekinmenizin, hatta korkmanızın belli diğer sebepleri olabilir. Bu sebepler neler? Örneğin Kürt olmak, Alevi olmak ya da LGBTİ birey olmak. Biliyorum ki askere giden Kürt vatandaşlarımıza askerde kötü muamele yapılıyor. Müvekkillerimden öğrendiğim bilgiler genelde şu şekilde. Askerde Kürt vatandaşlara en ağır işler, yorucu sorumluluklar veriliyor. Sonrasında ırkçı olan Türk komutanlar askerin Kürt olduğunu öğrendiğinde ona şiddet uygulayabiliyor, küfür ediyor, kötü muamelede bulunuyor. Asker arkadaşlarından sadece Kürt kimliğinden dolayı ayrımcı ve şiddet içerikli davranışlar görebiliyor. Bazense en tehlikeli görevlere onlar veriliyor. Sınırda Kürt vatandaşlarımız savaştırılıyor. Ama en önemli sebep tabii ki komutanlarından ve diğer ırkçı Türk askerlerden şiddet görmesi ve kötü muameleye uğrama korkusu. İşte bu nedenlerden askere gitmek istemiyorum, askere gitmekten korkuyorum derse ve bu durum Kürt olmasına bağlıysa bu durumu kullanabiliyoruz. Eğer başvuran kişi askere gitmişse ve bu tarz kötü olaylar başına gelmişse bunları da iltica dosyamızda detaylı olarak işliyoruz. Ayrıca ailenizde kuzeniniz, dayınız, amcanız askere gidip Kürt kimliğinden dolayı kötü muamele görmüş olabilir. Bu aile bireylerinizden yazılı ifadeler alıyoruz eğer alabilirsek. Sizin iltica başvurunuzu desteklemek adına ve sizin yazılı ifadenize ekliyoruz bu durumları. Alevi vatandaşlarımızın iltica başvurularında da eğer ki Alevi olduğu için askere gitmekten çekiniyorsa, korkuyorsa ve bu yüzden başına kötü muamele geleceğini düşünüyorsa bu da tabii ki yine benzer şekilde kullanılıyor. Eğer Alevi olduğu için komutanlarından kötü muamele, şiddet görme korkusu varsa bunları detaylı olarak açıklıyoruz. Yine ailesinde askere gidip kötü muamele gören Alevi kişiler varsa o kişilerden de mektuplar alıyoruz ve onların yaşadığı olayları başvuran kişinin kendi yazılı ifadesinde de kullanıyoruz. Alevi vatandaşlarımız eğer askerlik hizmetini yerine getirmişse ve askerde kötü muameleye uğramışsa ki bu genelde maalesef olabiliyor, bu deneyimlerine dosyalarında yer veriyoruz. Mesela komutanlar Alevi vatandaşlarımıza Kızılbaş diye hitap edebiliyorlar ya da kafir diyorlar. Bu tarz durumlar olduğu zaman bunlar dosyada belirtiliyor. Çünkü asla ve asla olmaması gereken durumlar bunlar. Kürt ve Alevi vatandaşlarımıza ek olarak LGBTİ kimliğe sahip kişiler de askere gitmekten çekinebiliyor. Eşcinsel olarak asker arkadaşlarından dayak yeme, şiddete uğrama, sözel ya da cinsel tacize uğrama, komutanından yine aynı şekilde şiddet görme, kötü muamele görme korkusu yaşıyorlar. Bunları haberlerde görüyoruz, okuyoruz maalesef. Hatta bu tür durumlar başına geldiği için hayatına son veren eşcinsel kişiler mevcut. İşte bunların hepsini iltica başvurularında açıklıyoruz. Askere gitmekten çekinen eşcinsel erkekler muaf olmak istiyorlarsa Türkiye askeriyesi eşcinsel olduklarını kanıtlamalarını istiyordu. Seks fotoğrafları ya da videolarıyla. Ve bu da çok aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir durum. Bu hala bazen devam edebiliyor benzer durumlar. Ayrıca maskülen bulunan ama
askere gitmek istemediğini, korktuğunu ifade eden gay biri de zorla askere alınabiliyor. Maskülen gözükmemek adına birçok kişi daha feminen bir performans göstermek zorunda kalıyor. Bu şekilde askerlik binasına gittiğinde de tonla sözel şiddete, aşağılanmaya maruz kalabiliyor. Sadece gay olduğunu ispatlayabilmek için bir heyet önüne çıkıyorlar ve incitici eleştiriler duyuyorlar, hakarete uğruyorlar. Bunlar tamamen insanlık dışı, insan haklarına aykırı tutumlar. Bu şekilde eşcinsel olduğunu kanıtlamak insanları çok başka tehlikelere sokabiliyor. Ailesi öğrenebiliyor. Bürokratik olarak çürük raporu kaydında oluyor. Ve Türkiye askeriyesi hala eşcinselliği psikoseksüel bozukluk olarak görüyor. Ki bu tamamen insan haklarına aykırı ve kesinlikle düzeltilmesi gereken bir durum. İşte müvekkilimiz bu insanlık dışı yöntemlere maruz kalmışsa bu durumları ve varsa dokümanları iltica başvurusunda kullanıyoruz. Çünkü bunlar zulümdür arkadaşlar. Diğer kimliklere sahip kişiler de örneğin Ermeni vatandaşlarımızın askerde kötü muamele görme korkusu varsa veya kötü muamele görmüşlerse bu durumları tabii ki Ermeni iltica başvurularında da açıklıyoruz. Türkiye'deki askerlik durumu iltica başvurularında bu şekilde sunuluyor arkadaşlar. Ama şunu tekrar belirtmek istiyorum. Sade ve sadece askere gitmek istememek bir iltica sebebi değildir. Bu aklınızda olsun. Ya da vicdani red bir iltica sebebi değildir. Kürt, Alevi ve LGBTİ iltica başvurularına özel bilgileri içeren daha önce yayınladığım videoların linklerini bu videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ki benzer videolar daha sıklıkla gelsin. Eğer başka sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına yazın çünkü sorularınızı ayrı ayrı videolarda açıklamaya çalışıyorum. Ayrıca ben Instagram'dan da günlük kısa videolar yayınlıyorum. Sorularınıza cevap verme amaçlı. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda haftaya pazar günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.